Merhabalar herkese, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine çok güzel, çok da kolay bir örgü modeliyle sizlerle birlikte olacağım. Dilediğiniz yerde uygulayabileceğiniz çok şık bir model olacak. İpimi şöyle göstereyim. Alize Cotton Gold ve tığımda 2 numaralı ucu çengelli tığ olacak. Şimdi zaman kaybetmeden yapım aşamalarına geçeceğim. Öncesinde küçücük bir ricam var. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek ve beğendiğiniz videoları sosyal medya platformlarınızda arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Önce zincir çekerek başlayacağım. Anlatıma yeterli miktarda ben zincirimi hazırlayacağım. Siz de öreceğiniz örgünün boyutuna göre zincir sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok kasmadan çekin ilk sıra zincirlerinizi. Dilerseniz 1 numara büyük tığda kullanabilirsiniz zincir aşaması için. Ben bir miktar daha zincir çekip hemen geliyorum. Bu kadar zincir benim anlatımım için yeterli arkadaşlar. Zincirinizi 2 ve katları şeklinde çekerseniz daha uygun olur. Ben toplamda 22 adet zincir çektim anlatım için. Şimdi ipimi tığımın üzerine almıyorum. 1 ve 2 tane ilmeği atlıyorum. Üçüncünün içerisine geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yandakine geçiyorum. Yine bir sık iğne. Sonrakine geçip yine bir sık iğne. Bu sırayı zincirimiz boyunca sık iğnelerle yapıp tamamlayacağız. Bir tane daha yapalım birlikte. Bakın bu şekilde sık iğnelerimi tamamlayıp hemen geliyorum. Sık iğnelerim tamam arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Örgümü şöyle çeviriyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. İpimi tığımın üzerine aldım. Zincir dibine atlıyorum hemen bir sonraki ilmeğin içerisine. Bir tane ikili trabzan yaptım. İpimi tığımın üzerine aldım. Bu yaptığım trabzanın arasına geçiyorum. 1, tekrar 2, tekrar 3. 3 kez ilmek doldurdum. Şimdi bu doldurduğum ilmekleri hepsini tek seferde çıkarıyorum. Bir ilmeğim burada kalıyor. Şöyle yarıldı. 2 ilmeğimi de daha sonra çıkarıyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Yandaki ilmeği atlayıp sonrakine geçiyorum. Bir ilmek boşta bırakıyoruz. Geçtim ilmeğin içerisine. Bir ikili trabzan yaptım. İpimi tığımın üzerine aldım. Yine trabzan arasına geçiyorum. 1, tekrar 2 ve tekrar 3. 3 kez ilmek doldurdum. Doldurduklarımı tek seferde çıkarıyorum. Daha sonra da geriye kalan 2'yi çıkarıyorum. 2 aşamada toplamış oluyoruz ilmeklerimizi. Tekrar ipimi tığımın üzerine aldım. Yandakine atlayıp sonrakine geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. İpimi tığımın üzerine aldım. 1, tekrar 2 ve tekrar 3. 3 kez doldurdum. Doldurduklarımı tek seferde çıkarıyorum. Geriye kalan 2 ilmeğimi de ikinci seferde. Bir tane daha yapalım birlikte. Yandakine atlıyorum. Sonrakine geçiyorum. Bir ikili trabzan. İpimi tığımın üzerine aldım. 1, tekrar aldım. 2, tekrar aldım. 3. Doldurduklarımı tek seferde çıkarıyorum. Sonra da geriye kalan ikinciyi. Yandakine atlayıp sonrakine geçiyoruz. Her seferinde birer ilmek boşta bırakıyoruz. Aldım. 1, 2 ve 3. 1 ve 2 seferde çıkarıyorum. Sık iğne boyunca bu bölümü nasıl yaptıysak sona kadar aynı şekilde yapacağız. Evet. Sona geldim arkadaşlar. Son bölümü yine birlikte yapalım. İpimi tığımın üzerine aldım. Bunu atlıyorum diğerine. Bir ikili trabzan,
İpimi tığımın üzerine aldım. Trabzan arasına geçip 1, 2 ve 3. 3 kez doldurdum. Doldurduklarımı tek seferde çıkarıyorum. Daha sonra da geriye kalan 2 ilmeğimi. Son bölümü de hemen yandaki ilmeğin içerisine geçip bir trabzan yaparak bitiriyorum. Ben bir ilmek fazladan yapmışım, o sıkıntı değil. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir tane zincir çekip geriye dönüyoruz. Hemen zincir dibindeki ilmekten başlıyoruz. Buradan geçirdim. Bir tane sık iğne. Yandaki ilmeğe geçiyorum. Sık iğne. Hemen yandaki ilmeğe geçiyorum. Sık iğne. Sonrakine geçiyorum. Sık iğne. İlmek atlamamaya dikkat edin arkadaşlar. Her bir ilmeğin içerisine bir tane sık iğne yapacağız. İlmek sayınız eksilmesin, fazlalaşmasın. Bu şekilde de sıra sonuna kadar geleceğiz. Yine bu sırada sık iğne yapmış olacağız. Yani ilk sıramızda olduğu gibi. Sık iğnelerimi yapıp sona kadar geleyim. Dönüşü birlikte yapalım. Sona geldim. Yandaki ilmeğimi alıyorum. Bir sık iğne. Son sık iğnemizi de bu şekilde yapmış olduk. Çeviriyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir. İpimi tığımın üzerine aldım. Zincir dibine atlıyorum. Hemen yandakinden başlıyorum. Bir tane ikili trabzan. İpimi tığımın üzerine aldım. Araya geçiyorum. 1, 2, 3 tane ilmek dolduruyorum. Doldurduklarımı tek seferde çıkarıp daha sonra da geriye kalan 2 taneyi tekrar aldım. Yandakine atlıyorum, sonrakine geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. İpimi tığımın üzerine aldım. Araya geçiyorum. 1, 2, 3 tane ilmek dolduruyorum. İkisi kaldı. Sonra da ikisini çıkarıyorum. Yandakine atlayıp sonrakine. İpimi tığımın üzerine aldım. 1, 2 ve 3. Doldurduklarımı çıkardım. Daha sonra da 2 ilmeğimi. Bir tane daha yapalım birlikte. Yandakine atlıyorum, sonrakine. Bir ikili trabzan. İpimi tığımın üzerine aldım. 1. Yaparken bu ilmeklerinizi de çok uzatmanıza gerek yok. Ve eşit uzunlukta olsun hepsi de. İkinciyi doldurdum. Ve 3. Doldurduklarımı tek seferde çıkarıyorum. Daha sonra da geriye kalan 2. Bu sırayla sona kadar fıstıklarımızı yaparak geleceğiz. Son bölümü yine birlikte yapıp dönüşü de son kez tekrar birlikte yapacağız. Evet, sıra sonuna geldim. Son modelimizi yine birlikte kuralım. İpimi tığımın üzerine aldım. Yandaki ilmeği atlayıp sonrakine geçiyorum. Bir ikili trabzan. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Trabzan arasına geçip 1, 2, 3 ilmek dolduruyorum. Doldurduklarımı tek seferde çıkarıyorum. Geriye kalan 2'yi de sonraki seferde. İpimi tığımın üzerine aldım. Sondaki kalan ilmeğimin üzerine geçerek bir ikili trabzanla sırayı sonlandırıyorum. İkinci modelimizi de kurmuş olduk. Şimdi dönüşü de birlikte yapalım. Bir tane zincir çekip geriye dönüyorum. Hemen çektiğim zincirin dibindeki ilmekten başlıyorum. Sık iğneyi buradan başlıyoruz arkadaşlar. Karıştırmayın, yanlış yapmayın. Model kurulumunda bir sonraki ilmeğin içerisinden başlıyoruz. İlmek atlamadan her bir ilmeğimizden bu şekilde sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar geleceğiz. Burayı da sona geleyim. Son bitimi tekrar son kez birlikte yapalım. Daha sonra da ben bu parçayı büyüteceğim ve büyük halinde sizlerle paylaşmış olacağım. Evet, sona geldim. Son, bakın bu ilmeği alıyorum, sondaki ilmeği. En sonuncuyu da yine zincir tepesinden
alıp bitiriyorum. Bu şekilde devam edip gidecek arkadaşlar. Dönüşte yine 3 zincirle model kurulumuna geçeceğiz. Şimdi ben bu parçayı büyüteyim. Az sonra tekrar birlikte olalım. Evet, modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Gerçekten çok şık ve yapımı da çok kolay bir model. Sizler de gördünüz. Hemencecik örüp bitirebileceğiniz modellerden bir tanesi. Çok da şık. Yapacağınız her yere de ayrı bir hava katacaktır. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Umarım modelimizi beğenir. Sizler de benimle birlikte denersiniz. Bir sonraki videomuzda yine güzel bir modelle tekrar birlikte oluncaya kadar şimdilik sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.